Bitti artık Charlotte. Ölmeye karar verdim. Bu cümle bir ayrılık mektubundan çok modern dünyanın doğum sancılarından birini haber veriyor. Genç Werther'in acıları bir aşk hikayesi değildir. Daha doğrusu sadece bir aşk hikayesi değildir. Bu kitap, duygunun, bireysel hissin, aklın ve toplumsal düzenin üzerinde mutlak bir otorite ilan etmesinin manifestosudur. Werther, edebiyat tarihindeki ilk ana karakter olabilir. Yani, tüm evreni kendi duygusal prizmasından algılayan, dünyayı kendi hislerinin bir yansıması olarak gören ve bu hisleri varoluşun tek meşru ölçütü sayan o modern insan tipinin ilk örneği. Kitabın merkezindeki devrimci fikir budur. Gerçeklik, nesnel bir olgu değil, kalbin hissettiği şeydir. Werther için bir manzara, sadece ağaçlardan ve tepelerden oluşmaz. O anki ruh halinin bir aynasıdır. Bir insan, sadece bir insan değildir. Werther'in ona yüklediği anlamla var olur. Bu 18. yüzyıl için radikal bir duruştur. Duygusal olmak başka bir şey, duyguyu varoluşun merkezine koymak bambaşka bir şey. Werther, ikincisini yapar. Ve bu yüzden, kişisel tatminin ve kendini gerçekleştirmenin her şeyden üstün tutulduğu çağımızda, onun sesi hala bu kadar sarsıcı bir şekilde yankılanıyor. Peki bu duygusal mutlakiyetçilik nereden geliyor? Johann Wolfgang von Goethe, bu romanı 1774'te, henüz 24 yaşındayken yazar. Bu dönem, Almanya'da Sturm und Drang, yani fırtına ve coşku akımının zirve yaptığı bir dönemdir. Bu akım, aydınlanmanın katı akılcılığına, kurallarına ve toplumsal normlarına karşı genç bir isyandır. Sanatçılar, dehanın kurallara sığmayacağını, gerçek sanatın ve gerçek yaşamın ancak ve ancak coşkun duygulardan doğabileceğini savunurlar. Werther, işte bu isyanın ete kemiğe bürünmüş halidir. Fakat Werther'in bu narsistik görünen duygu merkezli evreni, sadece soyut bir felsefe değil, aynı zamanda dünyayı deneyimleme biçimidir. Bu da bizi ilk gerilim sorusuna getiriyor. Bir insan dünyayı tamamen kendi duygularının bir uzantısı olarak gördüğünde, o dünya nasıl bir yere dönüşür? Werther için cevap hem bir cennet hem de bir cehennem. Kitabın başlarında, Lotte'ye olan aşkının taze olduğu, umudun hala var olduğu anlarda, doğa onun için bir ilahi bir yansımadır. Mektuplarında şöyle yazar: "Ruhumun tamamını harika bir dinginlik kapladı, varoluşun tadını bu cennette çıkarıyorum. Her ağaç, her çalı çiçek doludur. Doğanın içinde Tanrı'yı, evrensel sevgiyi hisseder. Doğa, onun içindeki coşkunun bir kanıtıdır. Sanatı da öyledir. En mutlu anlarında, kendini en büyük sanatçı gibi hissetse de, tek bir çizgi bile çizemez, çünkü duygunun yoğunluğu, ifade etme yetisini felç eder. Ancak hikaye ilerleyip umutsuzluk başladığında, aynı doğa, korkunç bir canavara dönüşür." Werther, bir mektubunda şöyle der: "Kalbim, evrensel doğanın her yerinde gizlenen yıkıcı güç tarafından kemiriliyor. Doğa, kendi çocuklarını sürekli yiyip bitiren korkunç bir canavar. Bakın, doğa değişmemiştir. Değişen, Werther'in iç dünyasıdır. Manzara aynıdır. Ama Werther'in ona yansıttığı duygu, onu bir cennetten bir cehenneme çevirmiştir. Bu, Werther'in trajedisinin temel mekanizmasıdır. Eğer dünya sadece senin hislerinden ibaretse, hislerin öldüğünde dünya da ölür. Dışarıda tutunacak hiçbir dal kalmaz. Kendi kalbinin hem tanrısı hem de kurbanı olursun. Bu durum sanatı için de geçerlidir. Lotte'nin portresini çizmeye 3 kez başlar ve üçünde de kepaze olur. Çünkü Lotte, onun için artık sadece bir model değil, ulaşılmaz bir idealin simgesidir. Duygusu o kadar mutlaklaşmıştır ki, onu kağıda dökmek, o kutsallığı sıradanlaştırmak gibi gelir. Sanat, Werther için bir ifade aracı değil, duygusal durumunun bir belirtisidir. Ve bu yüzden, duyguları kontrolden çıktığında sanatı da ölür. Bu kadar yoğun, bu kadar içe dönük bir yaşam tarzı, Werther'i kaçınılmaz olarak toplumla karşı karşıya getirir. Peki, bireyin bu mutlak duygusal hakikati, toplumun soğuk ve rasyonel kurallarıyla çarpıştığında ne olur? İşte kitabın ikinci büyük çatlağı burada belirir. Werther, bir süre Lotte'den uzaklaşmak için bir elçinin yanında çalışmaya başlar. Bu, onun için tam bir felakettir. Bürokrasi, hiyerarşi, anlamsız resmiyet. Bunların hepsi, Werther'in sahici duygu dünyasına tamamen yabancıdır. Onu en çok yaralayan an, Kont 100. ile yemeğe katıldığı akşamdır. Yemekten sonra soyluların katıldığı bir davet başlar ve Werther, soylu olmadığı için oradan adeta kovulur. Bu olay, basit bir sosyal gaflet değildir. Bu iki farklı varoluş biçiminin çarpışmasıdır. Bir yanda ünvanlar, kurallar ve yapay sosyal hiyerarşilerle yaşayan bir dünya,
diğer yanda ise tek değer ölçütü kalbinin sesi olan Werther. Bu insanlar için Werther'in varlığı bir kural ihlalidir, bir anormalliktir. Werther içinse onlar, içi boş insanlardır. Bu çatışma, Lotte'nin nişanlısı Albert karakterinde somutlaşır. Albert, kötü bir adam değildir. Aksine, dürüst, saygılı, çalışkan ve öngörülebilir biridir. O, burjuva düzeninin, aklın ve istikrarın simgesidir. Werther'in fırtına ve coşkusuysa, Albert onun tam zıttı, yani aydınlanmanın ta kendisidir. Aralarındaki en meşhur diyaloglardan biri, intihar üzerine olan tartışmadır. Albert, intiharın bir zayıflık olduğunu söyler. Zor bir hayata metanetle katlanmaktansa ölmek daha kolaydır, der. Bu, rasyonel ve toplumsal ahlaka dayalı bir argümandır. Werther ise çılgına döner. Ona göre bu, yüzeysel bir genellemedir. İnsanın acı çekme kapasitesinin bir sınırı olduğunu, bu sınır aşıldığında iradenin bir öneminin kalmadığını savunur. Birinin ölümcül bir ateşe yenik düşmesine zayıflık demenin ne kadar saçma olduğunu söyler. İşte bu diyalog, iki dünyanın çarpışmasıdır. Albert için hayat, yönetilmesi gereken bir görevdir. Werther içinse sonuna kadar deneyimlenmesi gereken bir duygudur. Bu yüzden Albert'e göre intihar bir kaçış, Werther'e göre ise bir varış noktası, trajik ama kaçınılmaz bir sondur. Albert, Lotte'ye istikrar ve güvenlik sunar, Werther ise bir duygu kasırgası. Lotte'nin Albert,'ı seçmesi, aslında toplumun ve düzenin bireysel kaosa karşı zaferidir. 250 yıl sonra, genç Werther'in acıları neden hala bizi yakalıyor? Neden bu eski mektuplar, bugünün dijital gürültüsü içinde hala bir anlam ifade ediyor? Çünkü Werther, bizim çağımızın temel bir gerilimini, herkesten önce yaşamış ve belgelemiştir. Bireysel otantiklik arayışının tehlikeleri. Bugün sosyal medyada gördüğümüz ana karakter sendromu, yani herkesin kendi hayatının filminin başrolü gibi hissetmesi, Werther'in başlattığı bir akımın modern bir versiyonudur. Werther, kendini hayatının merkezine koymanın, her şeyi kendi duygusal filtresinden geçirmenin hem ne kadar çekici hem de ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren ilk ve en sarsıcı örnektir. Kitap yayımlandığında Avrupa'da bir Werther ateşi başlar. Genç erkekler, Werther gibi giyinir, onun gibi konuşur ve en trajiği onun gibi intihar ederler. Bu Werther etkisi olarak bilinen toplumsal olgu, kitabın sadece bir edebi metin değil, aynı zamanda gerçekliği şekillendirebilen güçlü bir kültürel virüs olduğunu kanıtlar. Werther, melankoliyi, ulaşılmaz aşk acısını havalı hale getirmiştir. Bugünün sad boy veya sad girl estetiğinin, hüzünlü çalma listelerinin ve melankolik Instagram pozlarının atası odur. Bize sürekli kendin ol, duygularını yaşa diyen bir kültürde, Werther bize şu soruyu sordurur: ya duyguların seni yok etmeye başlarsa? Ya otantik benliğin bir canavara dönüşürse? Werther, duygusal şeffaflıkla narsisizm, derin hissetmekle kendini yok etmek arasındaki ince çizgide yürüyen ve sonunda düşen biridir. O, bireyciliğin ve romantizmin getirdiği büyük özgürlüğün, aynı zamanda ne kadar büyük bir yük olabileceğini gösteren ölümsüz bir uyarıdır. Werther, duygularını bir dine dönüştürdü, kendini de o dinin hem peygamberi hem de kurbanı yaptı. Ve bu din, yani bireyin duygusal deneyiminin her şeyden üstün olduğu inancı, bugün hala en yaygın inanç sistemlerinden biri ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.